Belki de bir zamanlar birinin dünyasının merkezindeydiniz. Sizi görünce sanki gökyüzündeki tüm yıldızlar onun göz bebeklerinde toplanıyordu. Sabahları gözünü sizinle açıyordu ve gece duyduğu son ses de sizin sesinizdi. Ve sonra bir gün uyandınız ve sanki size hiç tanımadığı birine bakar gibi baktı. Buz gibi, yabancı ve bomboş. Bu nasıl oldu peki? Siz mi değiştiniz yoksa o mu? Belki de ikisi de değil. Belki de hiçbir zaman o, gerçekte olduğunu düşündüğünüz kişi değildi. Ben Mustafa Çay. Bugün bu ani, can sıkıcı ve şaşırtıcı dönüşüm, bu duygusal kayboluşun ardındaki karanlık mekaniği birlikte çözeceğiz. Hazırsanız insan ruhunun en karmaşık köşelerinden birine birlikte göz atalım. Narsist bir ilişkiye girmez, bir tiyatro sahnesi, bir film seti kurar ve siz bu sahnede başrol oyuncusu olmaya aday olan kişi olursunuz. Ama siz oynamıyorsunuz aslında. Sahne sizin için kurulmuş gibi görünse de asıl gösterinin başrolü her zaman narsistin kendisine aittir. Siz sadece onun parlaklığını yansıtacak bir projektör olabilirsiniz. İlişkinizin ilk günlerini düşünün. Her şey bir rüya gibi başladı, değil mi? Bakışları büyülüyordu size. Sanki tüm hayatınız boyunca kimsenin görmediği güzelliği, derinliği ve eşsizliği ilk defa o keşfediyordu. Ağzından çıkan sözcükler şiir gibi akıyordu kulaklarınıza. Sen çok farklısın. Seni ilk gördüğüm anda ruh eşim olduğunu anladım. Hayatım boyunca böyle birini hiç tanımamıştım. Meğer ben hiç sevmemişim. Ben seni tanıdığım gün bütün kadınların ya da erkeklerin cenaze namazını kıldım gibi biraz da dolmuş arkası yazıları gibi sözler. Buna love bombing diyoruz. Yani sevgi bombardımanı. Ama bunu aslında duygusal uyuşturucu da diyebiliriz. Çünkü tıpkı bağımlılık yapan bir madde gibi beyninizde dopamin fırtınaları yaratıyor bu. Vücudunuz bu yoğun ilgiye, bu sınırsız onaya, bu kusursuz anlaşılmaya alışıyor. Ve işte tam da burada tuzak kapanıyor. Narsist sizin için bir duygusal labirent inşa eder. Dışarıdan bakıldığında kristal bir saray gibi parlak, görkemli ve büyüleyicidir. Ama bir kez içeriye girdiğinizde kapılar yavaş yavaş kapanmaya başlar. Çıkış yolunu bulmak giderek zorlaşır çünkü her köşe birbirine benzer. Her duvar ayna gibi yüzünüzü size geri yansıtır. Ve siz de bu yansımalarda kaybolur gidersiniz. Bu evrede narsist adeta bir ressam gibi sizin portrenizi çizer ama yalnızca kendi istediği şekilde. Sizi yüceltirken aslında kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirmeye başlar. Sizin gerçek benliğiniz değil, onun hayalindeki mükemmel figür önemlidir. Ve siz bu hayali kişi olmak için kendinizi yavaş yavaş törpülemeye başlarsınız. Farkında bile olmadan. Peki kırılma anı ne zaman gelir? Bir sabah uyanırsınız ve her şey bir anda değişmiş midir? Hayır. Bu o kadar sinsi bir süreçtir ki fark etmek neredeyse imkansızdır. Tıpkı bir mumun yavaş yavaş erimesi gibidir. İlk başta sadece birkaç damla mum akar. Sonra biraz daha. Ta ki bir gün geriye sadece fitil kalıncaya kadar. İlk işaretler çok önemsiz gibi görünür. Bir iltifat eksikliği, eskiden her gün günaydın mesajı atarken arada bir mesaj göndermemiş olması, mesajlarınıza geç yanıt gelmesi gibi şeyler. Siz bunu yoğunluğuna, iş stresine falan bağlarsınız. Herkesin zor zamanları olur der, anlayış gösterirsiniz. Ama gerçekler genellikle bambaşkadır. Bir narsist için siz artık tadını çıkardığı bir yemek olmaktan çıkıp buzdolabının arka rafında unutulmuş bir yiyeceğe dönüşürsünüz. Tazeliğiniz ona göre kaybolmuştur. Merak ve yenilik bitmiştir. Sizi fethetmiştir artık ve narsistler için asıl heyecan fetih anındadır. Sahip oldukları şeyde değil. Bu aşamada ilginç bir fenomen başlar yani gaslighting. Narsist sizi gerçekliği sorgulamaya yöneltir. Ben böyle bir şey söylemedim. Sen çok kırılgansın. Her şeyi sen abartıyorsun. Sorun sende. Ben sadece gerçekleri söylüyorum gibi şeyler. Ve siz tıpkı kumda yürürken ayak izlerinizin dalgalarla silindiği gibi kendi algılarınızın, anılarınızın, hatta duygularınızın bile gerçek olup olmadığını sorgulamaya başlarsınız. Bir zamanlar sizi göklere çıkaran aynı kişi şimdi sizi mikroskop altında bir bakteri gibi inceliyor ve her bir kusurunuzu büyütüyor. Saçınızın şekli, gülüş tarzınız, yürüyüşünüz, konuşma biçiminiz, her şey bir eleştiri konusu olabiliyor.
Ama bu eleştiriler tutarlı değil. Bir gün beğendiği şey, ertesi gün nefret ettiği şey olabilir. Çünkü amaç sizi düzeltmek değil, sürekli dengede tutmaktır. Asla rahat etmeyeceksiniz ve asla yeterli olmayacaksınız bu senaryoda. Şimdi asıl soruya gelelim. Neden? Neden bir insan sevdiğini iddia ettiği birine böyle davranır? Cevap narsistin içindeki uçurumda saklı. Bir kara delik uzayda devasa, görünmez bir çekim kuvvetiyle doludur. Işığı bile yutar, zamanı bile yutar. Hiçbir şey ondan kaçamaz. Doyumsuz bir kozmik canavardır adeta. İşte narsistin iç dünyası da böyle bir kara delik gibidir. Ne kadar onay, ne kadar sevgi, ne kadar hayranlık verirseniz verin, bu kara delik devreye girer ve anında her şeyi yok eder. O boşluk asla dolmaz. Çünkü özdeğer zarar görmüştür. Dışarıdan son derece özgüvenli, karizmatik ve güçlü görünürler ama içeride, derinlerde o küçücük, korkmuş, sürekli onaylanmaya muhtaç bir çocuk saklıdır. Bu çocuk sürekli "Ben yeterli miyim? Beni seviyorlar mı? Ben değerli miyim acaba?" diye sorar ve durur. Ve bu soruların cevabını kendi içinde bulamadığı için de dışarıda aramak zorundadır. Siz ilk tanıştığınızda yepyeni bir onay kaynağıydınız. Gözlerinizdeki hayranlık, sesinizdeki coşku, davranışlarınızdaki ilgi, bunlar narsisti doyurur ama geçici olarak. Tıpkı birden parlayan bir ateş gibi. Parlak, sıcak ve etkileyicidir. Ama bu saman alevi çabucak tükenir. Ve tükendiğinde narsist yeni bir odun aramaya başlar. Burada bir başka dinamik devreye girer. Alışma süreci. İlk seferinde size olan bakışları kalbinin hızla çarpmasını sağlıyordu. Ama belki 100. seferde bu artık bir rutin olmaya başladı. İlk iltifatları belki sizi havaya uçuruyordu ama bir süre sonra bunlar onun için anlamsız kelimelere dönüştü. Narsist, sizden aldığı her onaya, her beğeniye, her ilgiye karşı bir tolerans geliştirebilir. Hep daha fazlasına, daha yenisine, daha farklısına ihtiyaç duyar. Ama siz muhtemelen hala aynı kişisiniz. Hala aynı sevgiyi, aynı sadakati, aynı ilgiyi gösteriyorsunuz. Ama narsist için bu artık bayat ekmek gibidir. Yenilebilir ama heyecan verici değildir. Ve bir zaman sonra narsist için siz artık kullanılmış ve tükenmiş bir pil haline gelirsiniz. Enerjiniz tükenmiş, onay kaynağınız kurumuştur. Yansıttığınız ışık sönmüştür ona göre. Ve narsist ne yapar? Size teşekkür mü eder? Nazikçe ayrılır mı hayatınızdan? Açıklama mı yapar? Hayır. Çoğunlukla bir hayalete dönüşür. Bir gün ansızın ortadan kaybolur. Mesajlar ulaşmaz. Aramalar yanıtsız kalır. Sanki hiç var olmamış, o kadar şey hiç yaşanmamış gibi. Sanki paylaştığınız tüm anılar bir illüzyonmuş gibi tamamen silinir gidersiniz. Terk edilme anı genellikle duygusal bir yangın bırakır arkasında. Narsist giderken sorumluluğu size yıkar. Sen yeterince anlayışlı değildin. Sen beni asla desteklemedin. Sen değişmedin. Tüm suçlamalar size yönelik. Ve en acı verici kısım, siz bunlara inanmaya başlarsınız. Çünkü aylardır, belki de yıllardır size söylenen şey budur. Sorun sendedir. Ama gerçek şu ki sorun çoğu zaman, hiçbir zaman göründüğü gibi olmayabilir. Siz belki de sadece dolu bir bardak olmaktan çıkıp boş bir bardağa dönüştünüz. Ve narsist boş bardaklarla ilgilenmez. O sürekli taşan, hiç tükenmeyen sonsuz kaynaklar arar. Ki böyle bir şey de asla var olamaz. Terk edildikten sonraki dönem belki de en zorlu dönemdir. Çünkü artık sadece birini değil, kendinizi de kaybetmiş gibisinizdir. Aynaya baktığınızda kimi görüyorsunuz? O güçlü, özgüvenli, değerli kişi nerede ve onun yerine kim geçmiş? Pek çok kişi bu aşamada derin bir kimlik krizi yaşar. Ben gerçekten bu kadar yetersiz miyim? Belki de o haklıydı. Ben değişmeliydim. Daha iyi olmalıydım. Ama durun ve şunu sorun kendinize. Neden bu ilişkiden önce hayatınızda benzer bir sorun yoktu da şimdi bir anda her şey sizin üzerinize yıkıldı? Çünkü siz değişmediniz. Siz hep aynı kişiydiniz. Sadece sistematik olarak yıpratıldınız. Tıpkı bir binanın temelinin altından yavaş yavaş oyulması gibi. Dışarıdan hala ayakta görünüyorsunuz ama içeriden çatırdıyorsunuz. İyileşme bir yolculuktur ve ilk adım gerçeği görmektir. O ilişki belki de gerçek, sağlıklı bir ilişki değildi.
O bir performans gösterisi, bir yanılsamaydı, bir manipülasyondu ve siz de belki bu senaryoda bir kurbandınız sadece. Ama buna ne gerek var ki? Lütfen kendinize şefkat gösterin. Hata yaptığınız için kendinizi cezalandırmayın. Nasıl da fark etmedim, neden en başta ayrılmadım gibi bir takım sorular sizi yiyip bitirmesin. O anda elimizde olan bilgiyle o anki duygusal durumumuzda en iyi kararı verdik. Bu hep böyle olmuştur. Geçmişimize şimdiki bilinç penceresinden bakmak haksızlık yapmaktır kendimize. Bu haksızlığı lütfen kendinize yapmayın. Belki size şaşırtıcı gelebilir ama aslında bu durumdan narsist de mutlu değildir. Biliyorum bunu duymak biraz tuhaf. Sonuçta o sizi terk eden, acı çektiren kişi. Ama gerçek şu ki narsist bir sincap çarkında koşup durur aslında. Ama hiçbir yere varamaz. Çünkü ulaştığını düşündüğü yer yeni bir hayal kırıklığıdır. Her yeni ilişki ilk başta cennet gibi görünür. İşte bu sefer buldum. Bu defa farklı. Bu kişi gerçekten beni anlıyor. Ama birkaç ay, belki birkaç yıl sonra yine aynı boşluk. Aynı tatminsizlik ve bitmek bilmeyen duygusal açlık. Ve döngü sil baştan yeniden başlar. Narsist kolay kolay derin bir bağ kuramaz. Çünkü gerçek bağ savunmasızlık gerektirir. Kendi zayıflıklarını göstermek, tüm kusurlarıyla sevilmek, hata yaptığında özür dilemek. Ama narsist bunları yapamaz. Çünkü içindeki o kırılgan çocuk eğer gerçek yüzünü gösterirse reddedileceğinden, terk edileceğinden, değersiz bulunacağından korkar. O yüzden hep bir maske takar ve maskeler asla gerçeği göstermez. Sadece kısa bir süre hayranlık görmesini sağlar o kadar. Üstelik yaşlandıkça bu döngü daha da acı verici hale gelir. Genç ve çekici olduğunuzda yeni kaynaklar bulmak kolaydır. Ama 40'lı, 50'li, 60'lı, 70'li yaşlara geldiğinizde insanlar sizin oyunlarınızı çok daha çabuk fark eder. Sabırları daha azdır ve siz giderek daha yalnız, daha mutsuz, daha umutsuz biri haline gelirsiniz. Bazı narsistler ilerleyen yaşlarda çok daha derin bir depresyona girerler. Çünkü hayatlarına dönüp baktıklarında gördükleri şey şudur: onlarca, yüzlerce, belki binlerce insan tanımışlardır ama hiçbiriyle gerçek bir bağ kuramamışlardır. Hiç kimse gerçekten onlar için orada değildir. Çünkü onlar da hiç kimse için gerçekten orada olmamışlardır. Bu bir trajedidir aslında. Hem narsist için hem de kurbanları için. Ama şunu unutmayın, narsistin mutsuzluğu onun davranışlarını mazur göstermez. Acı çekmek, başkalarına da acı çektirme hakkını hiç kimseye vermez. Eğer bu hikaye size tanıdık geldiyse ve bunları dinlerken kendi acınızı hissettiyseniz bilmenizi istiyorum ki yalnız değilsiniz. Dünyanın her yerinde her gün binlerce insan bu acıyı çekiyor. Ve evet, acı verici, çok zor ama aşılabilir. Narsistle geçirdiğiniz zaman bir kayıp değildi. Size çok şey öğretti. Artık kırmızı bayraklarınızı tanıyorsunuz. Artık sınırlarınızın önemini biliyorsunuz. Artık öz değerinizin başkalarının onayına bağlı olmadığını anlıyorsunuz. Bu dersler acıyla geldi belki ama paha biçilmezdi. Ve bir sonraki adımınızı korkuyla değil, bilgelikle atın. Her ilgi gösteren kişi narsist değildir. Ama artık neye dikkat edeceğinizi de biliyorsunuz. Tutarlılık, empati, karşılıklı sevgi, savunmasızlık. Bunlar gerçek sevginin işaretleridir. Ve en önemlisi artık kendinize dönün. O ilişkide kaybettiğiniz kişiyi bulun. O güçlü, değerli, harika insanı hatırlayın. Çünkü o hala orada. İçinizde bir yerlerde ve sizi bekliyor. Belki biraz kırılmış, belki biraz yorgun ama hala hayatta ve hala mücadele ediyor. Güneş batınca karanlık sonsuza dek sürmez. Güneş yeniden ve yeniden doğar. Sizin ışığınız da öyle. Bir yerde söndüyse başka bir yerde yeniden parlayacak.